Merhaba güzel insan, hoş geldin. Bugün sana workaway.info sitesinden yani yurt dışında gönüllü çalışma imkanı bulabileceğin mükemmel bir platformdan bahsedeceğim. Ben seyahate çıkmadan önce böyle bir web sitesi olduğunu öğrenmiş ve aslında gittiğim yerlerde uzun kalıp oraları böyle yerel bir şekilde deneyimlemek, çalışarak deneyimlemek de istediğim için bu web sitesini kullanarak gezebileceğimi düşünmüştüm. Gezmeye başladıktan 2 ay sonra Kırgızistan'da Couchsurfing çok fazla bulamadığımda artık Workaway'i düşünmeye başladım. Zira Hindistan'da Couchsurfing'le hiç hostele, otele vesaireye para vermeden konaklayabildim. Ama Kırgızistan'da işler tam olarak öyle değildi. Çok az sayıda host vardı. Couchsurfing hostu vardı. Ve çoğu da aktif üyeler değildi. Dolayısıyla oradan bir yer bulamayacağımı anladığımda workaway.info sitesine girip oradan iş var mı diye bakmaya başladım ve birkaç tane iş olduğunu gördüm. Sonra yolda karşımıza çıkan bir kadın bize bu Workaway Info sitesinin üyeliğini hediye etti. Arkadaşlar bu Workaway.info sitesine üye olmanız gerekiyor. Bunun da bir maliyeti var. Benim üye olduğum zaman da $36 tek kişi, $46 iki kişiydi. Sanırım şu anda tek kişi $42, iki kişilik hesap biraz daha pahalı. Emin değilim. Buraya yazarım. Yani bu siteye üyelik için bir ücret ödemeniz gerekiyor. Fakat bu sadece eğer siz gönüllü çalışan iseniz böyle. Yani sizin zaten hali hazırda bir işletmeniz var ve buraya gönüllü çalışacak bir insan arıyorsanız bunun için ücretsiz bir şekilde siteye ilan verebiliyorsunuz. Yani Workaway hostlarına bu site ücretsiz ama Workawayer dedikleri gönüllülerin ücret ödemesi bekleniyor. Dolayısıyla Kırgızistan'da tanıştığımız o kadın bize Workaway.info sitesinin üyeliğini hediye ettikten sonra biz de hızlıca bir iş bakmaya başladık Kırgızistan'da ve bulur bulmaz da oraya doğru yola çıktık. Açıkçası biraz da nereye gideceğimize karar verirken nerede Workaway ile kalabilirim, nerede Couchsurfing ile kalabilirim diye bakıyorduk. Çünkü zaten amacım o ülkenin daha çok kültürünü görerek gezmek, kültürünü öğrenerek, kültürünü yaşayarak gezmek olduğu için daha çok bunlara bakarak gezdim ve Workaway'de Karakol şehrinde birden fazla opsiyon vardı. Bir tanesine yazdım ve o da kabul etti beni ve benim de Workaway maceram böyle başladı. Ama bunun detayına girmeden önce ben size nasıl burayı kullanmaya başlayacağınızı bir hemen anlatayım. Öncelikle bir üye oluyorsunuz. Üye olurken bir e-mail adresi vermeniz gerekiyor. Kimlik bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Ve oraya bir profil oluşturmanız bekleniyor. Bu profilde neler yazmalısınız? Siz kimsiniz? Ne işler yaparsınız? Nasıl becerileriniz var? Bunları yazıyorsunuz. Profesyonel yetileriniz olabilir. Örneğin ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayarla ilgili bir hizmet ihtiyacı olana verebilirim. Yoga ile ilgili bilgimi de yazdım. Ya da işte bir erkek için ya ben işte bahçede çalışırım, işte ufak tefek işte tamirat işlerini yapabilirim yazmak o insanın ne tarz işlerde çalışabileceğini gösteren bir gösterge. Çünkü Workaway'de aslında Workaway'ların hostlara mesaj atmasının yanı sıra Workaway hostları da insanlara iş teklifinde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla karşılıklı bir arayışın olduğu bir sistem bu. Couchsurfing'de tek taraflı bir arayış varken Workaway'de çift taraflı bir arayış sistemi var. Workaway sitesinin Couchsurfing'den ayrılan bir yanı var. Bu arada ardı ardına çekiyorum da ben bu videoları. Birazcık da o yüzden ikisini birbirine refere ederek kullanıyorum ama ikisini de bilmeniz yani gezgin bir insan için bence çok önemli. O yüzden henüz izlemediyseniz lütfen Couchsurfing videosunu buradan ya da buradan izleyin. Önce onu izleyin. Sonra tekrar bu videoya devam edin lütfen. Workaway.info sitesi Couchsurfing gibi aslında insanlara yardım amacından ziyade kendilerini çalışacak insan bulmaya çalışan insanlarla dolu. Yani daha çok insanların bir gezgine yardım etme zihniyetinde olduğu değil de kendine yardım edecek birini bulma zihniyetinde olduğu bir yer. Dolayısıyla daha ciddi, daha profesyonel beklentiler olan bir yer. Çünkü insanlar aslında sizin için bir para ödüyorlar. Onlar için aslında bir maliyetsiniz. Dolayısıyla size verdikleri şeyin karşılığını almak istiyorlar. Dolayısıyla oraya yazacağınız, o profilinize yazacağınız şeyler o insanlar açısından önemli ve bir eleme kriteri oluşturuyor. Dolayısıyla yapabileceğiniz ne varsa dürüstlükle doğru bir şekilde oraya yazmanız sizin için iyi bir iş bulabilmek ve gönüllülük yapabilmek açısından fayda sağlayacaktır.
Diyelim ki profilinizi oluşturdunuz. Her şey tamam. İş aramaya başladınız. Örneğin ben karakola gittiğimde iş arıyorum. Ne işler olduğuna baktım. Bir tanesi İngilizce öğretmenliğiydi. Butik bir okulu olan bir kadın vardı ve kendisine gelen küçük yaşta çocuklara İngilizce eğitimi veriyordu. Ve bu eğitimi verirken aslında yabancı insanların, çoğunlukla aslında İngilizce ana dili olarak konuşan insanların gelip gitmesini, çocukların pratiği açısından daha olumlu olduğunu öğrenmiş bir kadındı. Dolayısıyla bu amaca uygun insanlar arıyordu. Ben de ona mesaj atarken İngilizcenin benim ana dilim olmadığını ama iyi konuşabildiğimi, öğretebileceğimi söylediğim açık bir mesaj atmıştım. O da bana benim onunla ya da bizim onunla çalışmamızın uygun olduğunu söyleyen bir mesaj atmıştı ve burada aslında çoğunlukla sistem şöyle işliyor. Workaway.info sitesinden bulduğunuz yerle mesajlaşıp anlaşıyorsunuz. Sonra o insanlar size kalacak bir yer ayarlamak zorundalar. Ve kalacak yerin yanında yani her zaman olmasa da birkaç öğün yemek veriyor oluyorlar. Her zaman hepsi yapmıyor ama birkaç yerde bizim yemeğimizin olmadığı durumda oldu, yemeğimizin olduğu durumda oldu. Dolayısıyla o karşı tarafla anlaşmanıza bağlı. Sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda seçebileceğiniz de bir şey. Bazı yerlerde, örneğin Malezya'da olduğu gibi bazı hostellerde gönüllülük kisvesi altında sizi yarım gün çalıştırıyor, üstüne para veriyor. Ya da tam gün çalışabildiğiniz sistemlerde oluyor. Workaway.info sitesi üzerinden siz onlara erişiyorsunuz ama üstüne size para veriyor gibi şeyler oluyor. Yani para kazanmak için de bunu yapabilirsiniz. Workaway'de de bir referans sistemi var arkadaşlar. Sizin de karşınızdaki insanın da, yani hostun da, Workaway hostunun da bir referansı oluyor. Örneğin sizin bir hosteliniz var. Oraya bir insan gelsin, sizinle çalışsın istiyorsunuz. Çalışması bittikten sonra onun çalışmasını değerlendirdiğiniz bir referans yazıyorsunuz. Aynı şekilde çalışan da sizin için referans yazıyor. Ve Workaway'de 2 taneden fazla olumsuz referans almak hesabınızın kapatılmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada Workaway'de işler birazcık daha ciddi. Workaway'in bir başka özelliği de yine Couchsurfing'de olduğu gibi Workaway'de de seyahat oluşturup sonraki destinasyonunuzun neresi olduğunu, yani nereye gideceğinizi yazabiliyorsunuz. Yine Workaway'de bir lokasyon girip hostları listele dediğinizde hangi lokasyonda ne tarz işler olduğunu, o civarda kaç tane Workaway üyesi olduğunu, yani potansiyel rakibiniz olduğunu görüntüleyebildiğiniz alanlarda bulunuyor. Bunun dışında Workaway'de siz de host olabilirsiniz. Workaway olacağınız gibi bir işiniz vardır ve orada yabancı birini çalıştırma ihtiyacınız vardır. Evinizde sadece çocuklarınızın bakımına yardımcı olacak biri olabilir. Çocuğunuza İngilizce öğretecek biri olabilir. Kedilerinize bakmak için biri olabilir. Yani house sitting yaptıracak biri olabilir. Hani bunu sadece böyle çok profesyonel işler gibi düşünmeyin. Yani siz de bir insana kalacak yer ve yemek sağlayabiliyor durumdaysanız ona ihtiyacınız olan herhangi bir işi yaptırmak için onu davet etmek üzere bir Workaway host girişi yapabilirsiniz. Üstelik bu da ücretsiz. Onun dışında başka Workaway ile ilgili söylemek istedim. Ben Workaway'i nasıl kullandım, hangi işlerde çalıştım onu anlatayım. Kırgızistan'da başladığımı söylemiştim. İlk önce bir İngilizce okulunda 2 hafta boyunca gönüllü olarak çalıştım. Her gün sabah öğrencilere İngilizce öğretiyordum. Öğrencilerde maksimum 14 yaşına kadar öğrenci vardı. Oluşturulmuş ders planlarını öğrettim. İşte tensler, kelimeler, işte elmalar, armutlar, bilmem neler gibi böyle basit şeyleri öğrettiğiniz, hani böyle çok büyük bir advanced bir İngilizce öğretmeni gibi düşünmeyin. Böyle bir deneyimle başladı benim aslında Workaway maceram. Sonra Çolpanata'da Word Nomad Games'i de izledim. Şu anda hala hatta Instagram'da anlatmaya devam ediyorum. Word Nomad Games'i de izlemek için geldiğim Çolpanata'da kaldığım ve gönüllülük yaptığım bir hostel vardı. Apple Hostel Çolpanata. Bişkek versiyonları falan da var ve sahibi Aygül, eğer ki Kırgızistan'a gitme isteği duyuyorsanız sürekli olarak Workaway'den birilerine ihtiyaç duyuyor ve alıyor oluyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ne yaptım? Sabahları müşterilere yoga yaptırdım. Gün içinde çok fazla bir işim olmuyordu müşterilerle ilgilenmece. Yani aslında burası hosteldi ve insanların aslında hostelde iyi vakit geçirmelerini sağlayan bir poker face bir insan olacaksınız. Onların işte geldiğinde belki resepsiyonist gibi odalarına yerleşmelerine yardımcı olacaksınız. Ama temizlikle ilgili mesela hiçbir şey yapmıyordum. Akşam yatmadan kapıları kilitlemek gibi basit işler yapıyordum. Bir de zaten orada Aygül'ün kardeşi çalışıyordu. O küçük bir kızdı, bizden küçüktü. Ona göz kulak olmak, yardımcı olmak. Zaten kapasitesi çok fazla olmayan bir hosteldi. Öyle bir iş yapmıştım ve bu bana inanılmaz çok şey kattı. Bir kere bir hostel nasıl işler, neler olur, neler biter içerisinde. Çünkü ben bir aydan fazla kaldım muhtemelen orada. Kırgızistan'dan sonra Tayland'da
Kopangan'da yine bir otelin advertisement videosunu yaptım. Yani reklam videosunu yaptım. O zamanlardan beri bu YouTube'a video çekme olaylarına başlamıştım zaten. Çekimler yaptım, videoları birleştirdim falan. Onlara böyle bir güzel, tatlı bir video bıraktım giderken ve orada bir hafta bedavadan konakladım ve çok güzel bir yerde, Hadia Beach. Gerçekten inanılmaz gün batımları gördüğüm bir yerde ve burada da mesela $2000 adam 2-3 tane odadan şu anda belki 15 yataklı bir otele sahip olmuş. Böyle bir hikayeyi öğrendim. Ve mesela ben oradayken başka hostelleri almaya çalışıyordu falan. İşte Koh Samui'de bir yerde daha da şimdi hatırlayamadım. O hosteller bulup alıyordu falan. Böyle bir insanın, girişimci bir insanın bir otel ağını nasıl kurduğuna da şahit oluyorsunuz. Hikayesini ilk elden dinleme şansınız oluyor. İnanılmaz bir deneyim. Yani sorsanız belki anlatmayacak ama siz onunla çalıştığınız için anlatıyor. Keyifliydi. Keyifli bir video çalışmasıydı benim için. Sonrasında yine Koh Tao'ya geçtim. Koh Tao'da da bir dalış okulunun hosteli de vardı. Onların hostelinde bedava konakladım. Dalış eğitimini sadece masraflarını ödeyerek neredeyse yarı fiyatına yani alma fırsatı buldum ve onlara da o hosteli tanıtan bir tanıtım filmi yapmıştım. Bir sürü böyle güzel balıkla birlikte balıklar bana bakıyor falan, çok keyifli, gerçekten çok keyifli. Herkes böyle bir teknedeyiz, herkes üstünü falan değiştiriyor. İnsanların gerçekten özellikle küçük işletmelerin büyük paralar harcayarak böyle bir video yapma hizmeti verecek şeyleri olmuyor. Dolayısıyla insanlar bunu birilerine, yani böyle bizim gibi gezen insanlara yaptırmayı tercih ediyorlar. Bana orada kalacak yer sağladılar. Yemek yoktu orada ve ben de onun karşılığında hem onlara video yaptım hem de ben de çok çok uygun bir fiyata dalış eğitimi almış oldum. Gerçekten böyle tam win-win durumuydu ve Will Fransız bir adam. Onunla tanışma imkanı buldum. Neler yaptığını öğrendim ve belki ileride Türkiye'de bir dalış okulu açmak istediğimde ne yapacağımı bildiğim bir deneyim edindim. Hep soruyorlar bana işte nasıl iş bulacaksın, neler yapacaksın falan diye. Ya ben oradan o kadar çok değerli, kıymetli bilgiyle döndüm ki size anlatamam. Yani şu anda yapmak istediğim bir şeyi yapmak için o kadar çok fikriniz oluyor ki, hele Workaway yani çok fazla tavsiye ederim. Bir sürü insandan bir sürü şey öğreniyorsunuz. Onlar o işletmeyi nasıl kurmuş sizinle paylaşıyor insanlar. Hele siz bir de böyle saygılı, düzgün bir insansanız. Onun dışında mesela yine o hostelde Türk bir arkadaşla tanışmıştım. O da mesela web designer gibi çalışıyordu. Gezerken bir iş yapmıştı. O da orada bizimle kalıyordu mesela. Ayrıca işte dövme yaparak geziyordu falan mesela o da. Oğuz muydu adı? Tam hatırlayamadım. Neyse. Onun dışında Malezya'da çalışmadım. Tamamen otostop çekerek gezdim orayı ve otostop çektiğim insanların çoğunlukla evlerinde falan kaldım. Couchsurfing açısından Malezya'da hiçbir sıkıntı yoktu. Hatta bir kere Malezya'da Kuala Lumpur'da Airbnb'de kaldım. Çok ucuzdu. O dönemde biraz rahatsızdım. Böyle konforlu bir yerde kalmak istemiştim. Çok uygun bir fiyata Airbnb evinde kalmıştım. Yani $10 gezdim ama kendimi de hiçbir zaman sefil etmedim arkadaşlar. Böyle çalışarak Couchsurfing birçok alternatifte şey kullanarak aslında bedava gezmek çok mümkün oluyor. Sonra Malezya'dan Singapur'a geçtim ve Singapur'da da aslında bir disleksik çocuğun eğitimine yardımcı olduğum bir Workaway işi buldum. Burada hem o disleksik çocuğa eğitim veriyordum. Yani ben tabii hiçbir şey anlamıyorum, bir disleksik bir çocuk ne yapar, nasıl eğitim verilir. Kadın bana orada bunu öğretti. Onların kendi takip ettikleri bir sistem vardı. Biz de onu devam ettirdik. Onun dışında bu ailenin 2 tane de köpeği vardı. Sabah ve akşam onların dışarı tuvalete çıkarılma, gezdirmeye çıkarılmasından da sorumluyduk. Gün içinde tamamen kendimiz gezmeye ayırıyorduk. Ve orada kaldığımız site, hatta videolarımın bir tanesini o evde çekmiştim. 500.000 euroydu galiba, yanlış hatırlamıyorum. Dolar mıydı, euro muydu evin kirası. Böyle inanılmaz bir sitenin içerisinde falan kalıyorduk. Havuzlu bilmem ne. Hani o kadar böyle yorulduğumuzda bir zamana denk gelmiştik. Bizim için inanılmaz bir dinlenme alanı olmuştu orası. Benim için gerçekten çok keyifli bir deneyimdi. Bir kere disleksik bir çocukla nasıl bir iletişim kurulabileceğini deneyimledim ve yani $5.000 bir evde nasıl kalınıyormuş, nasıl bir hayat varmış Singapur'da, bunu çok yakından gözlemleme şansı oldu. Bu çok keyifliydi. Onun dışında ilk kez hayatımda aslında iki köpeğe bu kadar yakın oldum. Onlarla 3 hafta vakit geçirdim. 3 hafta kaldım Singapur'da.
Çok keyifliydi. Tam yılbaşı dönemiydi. Yılbaşında hele ki Singapur gibi pahalı bir yerde kim bilir ne kadar paralar vererek kalmam gerekirken gerçekten 25 Singapur doları harcayarak, yani günde 1 dolar gibi bir maliyetle Singapur'u gezmiş oldum. Kalacak yere ve yemeğe para vermediğim için. Ve oradaki kadınla birlikte konuşarak, istişare ederek her şeye karar verdiğimiz için o mesela biz ne istiyorsak ona göre bir yemek yapmak için eşyalar falan alıyordu böyle. Gayet keyifliydi. Onun dışında başka. Sonra Endonezya'ya geçtim. Orada da hiç çalışmadım. Filipinler'de Coron Adası'nda aslında Workaway ile bir iş buldum. Ama oradaki iş gerçekten çok yalandı. O arkadaş biraz devlete bak ben böyle bir şey yapıyorum diyebilmek adına ve tabii ki kendi ailesine yabancılardan para sağlayabilmek adına böyle bir şey yapıyordu. Yani bizden para istendiği bir duruma gelmiştik falan. Orada çok kalmadık. Çok güzel bir yerdi bu arada. İnanılmaz güzel bir yerdi orası da. Ama orada 5 gün falan kalıp oradan ayrıldık. Orayla ilgili mesela kötü referans yazdık. Çünkü bu insanları kandırmaya yönelik bir hareketti. İnsanlar bir umutla geliyor. Çünkü orada işte bir muz çiftliğinde işte muz toplayacağınız falan bir deneyim olacak yazıyordu ki bu benim çok istediğim deneyimlerden bir tanesiydi. O yüzden gitmiştim ama aslında öyle olmadı. Ne gördüm? İlk kez hayatımda bir kaju ağacı görmüş oldum. Ananası gördüm yerde nasıl bittiğini. Yani çok çok güzel bir sürü şey görüyorsunuz. Ve Filipinler'de bir köy nasıl olurmuş onu gördüm. İlk kez hayatımda bir arabada 35 kişi, yani nasıl gidilir? Fotoğrafını koyarım. İnanılmaz bir araba, inanılmaz bir yolculuktu. Lagay mo sa ilong mo. Wala nga yung mas mo na isa yun sana. Marsilya'ya gidiyoruz. Bu da jeepneyimiz. Neyse. Onun dışında Filipinler'den sonra Hong Kong'a geçtim. Hong Kong'da zaten Couchsurfing'le kalmıştım. Orada hiç Workaway kullanmadım. Kore ve Japonya'da zaten kendi o zamana kadar çektiğim fotoğrafları satarak 2000 dolar gibi bir para kazandığım için 15 günde bir daha hiç Workaway ya da Couchsurfing kullanmama da gerek kalmadı. Bisikleti aldım. Bisikletle Kore'den Japonya'ya kadar gittiğim bir yolculuk yaşadım. Dolayısıyla bir daha Workaway'de kullanmamış oldum. Çok keyifli deneyimlerdi. Workaway'de edindiğim bilgiler gerçekten çok keyifliydi. Bir sürü şey öğrendim. Bir sürü güzel yer gördüm. Workaway.info sitesine de bir gezinmenizi tavsiye ederim. Çok ilginç işler var. Mesela dalış biliyorsanız köpek balığının dişini temizleme işi var falan, böyle inanılmaz güzel. Ya da işte Norveç'te kızak köpeklerinin bakımının yapıldığı falan bir iş vardı ki onu çok istiyorum. İnşallah bir gün gitme fırsatım olur. Gibi bir sürü güzel değişik iş deneyimleyebileceğiniz fırsatlar sunuyor size Workaway.info sitesi. Bunun dışında Workaway.info gibi benzer başka siteler var. Mesela WWOOF, WWOF, bu çiftliklerin daha çok ağırlıkta olduğu bir web sitesi ama ona da ayrıca üyelik ücretli olduğu için hiç ona girmedim. Ben bir tane en popüler olanı Workaway.info olarak duyduğum için ve kontrol edip kendime uygun işler bulabildiğim için Workaway.info ile devam etme kararı almışım ama WWOOF da iyidir. Onun dışında IndieGuide diye bir site var. Bunların hepsinin linkini aşağı bırakırım. IndieGuide galiba ücretsizdi. IndieGuide miydi, Indigo muydu? Tam ismini hatırlayamadım. Bakarım. Onun dışında yine Workaway alternatif bir de Helpix diye bir site var. O da yine belli bir ücret gerektirdiği için, ona da üyeliğim olmadığı için ben çok fazla bir şey bilmiyorum. Ama siz bunların hepsine bir göz atıp hangisini istiyorsanız ona üye olup yurt dışında çalışma imkanı bulabilirsiniz. Bunlar benim deneyimlerimde. Sizin deneyimleriniz olduysa, şimdiye kadar Workaway.info'yu kullandıysanız ya da diğerlerini kullandıysanız ya da benim burada söylemediğim bildiğiniz uygulama, web sitesi varsa bunları lütfen aşağı yazın. Biz de hep birlikte öğrenmiş olalım. Bilgimizi paylaşmış ve çoğaltmış olalım. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yine bir sürü şey öğrendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı ve tabii ki diğer içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize bir sonraki videoya kadar iyi bakın. Görüşmek üzere.